Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kıyır kıyır ağza dağılan harika bir elmalı kurabiye tarifi hazırlıyorum. İç harcı hamurunun kıyırlığı muhteşem, mutlaka deneyin. Evet, iç harcımız için 6 tane büyük elmanın kabuklarını soyuyorum. Evet, elmalarımızı rendeleyelim. Bir tavanın içine alıyorum. 10 tane kuru inciri ince ince doğruyorum. 1 çay bardağı kuru üzüm. Evet, doğradığım incirleri ve üzümleri ilave ediyorum. 1 su bardağı dolusu toz şeker ekliyorum. Yüksek ateşte önce suyunu salıp daha sonra çekene kadar kavuralım. Evet, suyunu tamamen çektikten sonra 1 su bardağı ince kırılmış ceviz ekliyorum. Evet, birlikte kavuralım. En son toz harcını ekledikten sonra karıştırıyorum. Altını kapatarak geniş bir tepsinin içine alarak soğutmaya bırakıyorum. Evet, iç harcım hazır. Hamurumuz için 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet tam yumurta, 1 su bardağından biraz eksik pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, evet, tüm malzemeyi homojen olana kadar elimizle karıştıralım. Evet, 5,5 su bardağına yakın unu azar azar ekleyerek orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru toparladım. Çok güzel. Şöyle biraz beze alarak yuvarladım. Poşet yardımıyla videodaki gibi açıyorum. Bolca iç harçtan kenarına koyalım ve rulo şekilde saralım. Evet, ben bir tepsi dolana kadar aynı şekilde kurabiyelerimi hazırlamaya devam ediyorum. Dilerseniz daha farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Hamuru, iç harcı gerçekten çok lezzetli. Özellikle bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Her yiyen mutlaka tarifini soruyor. Evet, kalan hamuru
bir beze haline getiriyorum. Açabildiğim kadar poşet yardımıyla büyütüyorum. Bir kapak yardımıyla yuvarlak kestikten sonra kenar hamurunu topluyorum. Üzerine küçük bir kapak yardımıyla kenarlarını kesiyorum. Orta kısmına bolca iç harçtan pay ediyorum. Kenarlarını kapatalım. Kalan hamuru üzerine rendeleyelim. Evet, elmalı kurabiyelerim fırına girmeye hazır. 160 derecede fanlı fırında pişirmeyi bırakıyorum. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum. Evet, gerçekten muhteşem oldu. Servis tabağına alıyorum. Ve ikramı hazırlıyorum. Şöyle bir tanesini bölerek işini yakından göstermek istiyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.